Merhaba, ben Kuber. Her sabah uyanıyorsun, aynı alarm, aynı kahvaltı, aynı trafik, aynı insanlar. Bir şeyler yapıyorsun ama değişen çok bir şey yokmuş gibi sanki. Yoruluyorsun, çabalıyorsun, bazen zirveye çıkıyorsun. Ama sonra en başa dönüyorsun. Ve bir gün fark ediyorsun ki sanki görünmez bir taş var sırtında. Sen ittiriyorsun, o düşüyor. Sen başlıyorsun, o tekrar yuvarlanıyor. Belki de bu sadece bir hayat değil. Belki de en büyük lanetimizdir. Binlerce yıl öncesinden bize kalan bir lanet. Bugün sana tanrıların lanetlediği bir adamın hikayesini anlatacağım. Adı Sizipos. O Zeus'a kafa tutan bir kraldı. Ama öyle bir cezaya çarptırıldı ki o ceza bugün bile hala bizimle yaşıyor olabilir. Hazırsanız hep birlikte kuberleyelim. Antik Yunan'da Korintos adında bir şehir vardı. Denizin mavisine yaslanmış, taş sokakları güneşle parlayan bir liman şehri. Ve bu şehrin başında öyle birisi vardı ki, o öyle sıradan birisi değildi. Zekasıyla ün salmış birisiydi. Kurnazlığı dilden dile dolaşan bir kraldan bahsediyorum. Tabii ki ana karakterimiz Sizipos. Ama o kral bir savaşçı değildi, bir bilge de değildi. O aklını kılıçtan daha iyi kullanan bir adamdı. Böyle insanları tanırsınız, elbet çevrenizde vardır. Hile yapar, plan kurar, herkese alt ederdi. Tanrılar bile onu göz hapsinde tutardı. Ve bir gün ölümlülerin görmemesi gereken bir şey görmüştü. Zeus, nehir tanrısı olan Asapos'un kızını kaçırmıştı. Sisyphos bunu fark etti ve bizim kurnaz karakterimiz bu bilgiyi asla saklamadı. Asapos'a gitti ve dedi ki, ben kızının nerede olduğunu biliyorum. Ama önce şu vadiden, nehirden geçen suyu bana bir getir dedi. Yani bizim kral bir tanrının kızını pazarlık konusu yapmıştı. Böyle bir şeyi kim yapar değil mi? Ama o yaptı. Zeus öğrendi. Zeus'un öfkesiyle gökler karardı. Ve hemen emrini verdi. Sisyphos ölmeli dedi. Bunun için Thanatos, yani bizim bildiğimiz ölüm tanrısını çağırdı. Siyah pelerinli, zincirlerle gelen o sessiz figür. Ama bizim karakterimiz Sisyphos'un zekası yine iş başındaydı. O ölüme bile tuzak kurmayı başardı. Thanatos'u zincirledi. Evet, ölüm tanrısını zincire vurdu. Artık kimse ölmüyordu. Yani savaşlar yapılıyor ama kimse ölemiyordu. Yaşlılar can veremiyordu. Evren tam anlamıyla durmuş gibiydi. Zeus daha da delirmeye başladı. Tanrılar arasında bir kriz patladı. Hemen ölüm serbest bırakıldı ve Sisyphos tekrar yakalandı. Ama bu bizim kurnaz kralımız bir hile daha yaptı. Ölmeden önce karısına bir şey söylemişti. Beni gömmeden bırak. Hiçbir adak adama. Ruhumu yıka ve uğurlama dedi. Bak çakalı görüyor musun? Bak nasıl bir çakal. Yeraltı dünyasında Sisyphos kurallara uymadığı için Hades'in karşısına çıkarıldı. Hades'i biliyorsunuz, bir önceki videoda anlattım. O da az fena çakal değil. Neyse, Hades'in karşısına çıkartıldı. Ama Sisyphos suçluluk numarası yaptı. Dedi ki karım beni gömmedi dedi. Bana saygı göstermedi. Tanrılara hakaret etti dedi. Hemen beni geri gönderin, onu cezalandırayım dedi. Ve Hades buna inandı. Sisyphos'u geri gönderdi. Ama tabii Sisyphos geri dönünce ölüm cezasını kabul etmedi. Yıllarca yaşadı. Kaderi tanrılarla ip gibi gerilmeye başlamıştı. Ama tanrılar, özellikle de Zeus, bunu asla unutmaz. Ve eninde sonunda hesap zamanı gelecekti. Bir gün tanrıların hepsi bir araya geldi. Zeus, Athena, Hades hepsi. Sanırım Ütopya'da Selena falan da vardı. Olimpos'un görkemli meclisinde Sisyphos için bir karar verildi. Ama bu öyle sadece bir ceza olmayacaktı. Bu ibret olacaktı. Tanrılarla oyun oynanmaz mesajını vermek istiyorlardı. Zeus kararını verdi. Cehennemin en karanlık vadilerin birinde devasa bir kaya yuvarlanmaya hazırdı ve Sisyphos zincirlenmiş elleriyle oraya getirildi. Sisyphos şaşkındı. Gözleriyle yukarıya baktı, dağın zirvesi görünmüyordu bile. Ama askerlik yapanlar iyi bilir. Emir emirdir. Gerçi onlar tanrı ama neyse. Dediler ki bu kayayı zirveye çıkaracaksın. Ve işte başladı. İlk adım çıplak ayakla keskin taşlara. Kolları titreyerek itti kayayı. Her santimetrede omuzlarındaki yük daha da artmaya başladı. Güneşin yakmadığı, rüzgarın esmeyi unuttuğu bir yerdi orası. Sisyphos ne zaman tepeye yaklaşsa kayadan bir çat sesi duyuldu ve kaya geri yuvarlandı. Sisyphos nefes nefese öylece baka kaldı. Ama dinlenmek yoktu. İkinci kez başladı. Aynı yük, aynı yol, aynı çaba ve sonunda yine düşüş. Bu böylece sürüp gitti. Onlarca kez, binlerce kez, yüzlerce, milyonlarca kez. Yemek yoktu, su yoktu. Gecesi gündüzü olmayan bir yerde sadece Sisyphos ve o kaya vardı. Zaman anlamını yitirmişti. Acı artık hissedilmiyordu bile.
Çünkü lanet öyle bir şeydir ki bir noktadan sonra acıyı bile hissettirmez. Sisyphos'un laneti ölümsüzlüğün ta kendisiydi. Ama asla özgürlük yoktu. Sadece tekrar vardı. Bu bir fiziksel işkence değildi. Bu anlamsızlık işkencesiydi. İşte bu yüzden bu ceza öyle sıradan bir ceza değil. Çünkü en büyük ceza bir işi başarıyla yapamamak değil, onu sonsuza kadar yapıp hiçbir şey değiştirememekti. Evet, yüzyıllar geçti. Sisyphos hala o kayayı taşıyor. Ama bir gün bu hikaye sadece bir mit olmaktan çıktı ve bir filozofun masasının ortasına düştü. Fransa'da 20. yüzyılın başlarında bir adam vardı. Adı Albert Camus. Varoluşçuluğun asi çocuğu. Ona göre hayat büyük bir soru işaretiydi. Neden yaşıyoruz, neden uyanıyoruz ve neden tekrar tekrar taşıyoruz sorusu. Albert Sisyphos'un hikayesini okudu ve sonra o meşhur cümleyi kurdu. Sisyphos'u mutlu hayal etmeliyiz dedi. Nasıl yani? Bu nasıl bir mutluluk olabilir ki? İnsan sonsuz bir lanet içerisinde nasıl mutlu olur? Camus'un dediği tam olarak şu. Hayat bazen saçma, anlamsız, absürt, gereksiz görünür. Ama insan bu saçmalığın farkına varırsa ve buna rağmen devam ederse işte o zaman özgürleşir. Çünkü o kaya artık kader değil, bizim seçimimizdir. Ve insan taşın en dibe yuvarlandığı anda vazgeçmek yerine hadi tekrar deneyelim dediği anda insandır. Belki işe gitmek, belki her gün aynı otobüse binmek, belki her gün aynı sınavlara çalışmak, belki de bir hayali kovalayıp düşmek ve tekrar denemek. Bunların hepsi birer taş arkadaşlar. Ve biz hepimiz birer Sisyphos'uz. Sisyphos'uz. Ondanız. Ama farkımız şu. Bazıları o taşı reddeder. Bazıları ise onunla yaşamayı tercih eder. İşte o noktada Sisyphos mutlu olabilir. Çünkü o artık cezaya değil, kendi kararına inanır. Ben yine devam edeceğim. Ben yine de o taşı tepeye çıkaracağım. Bir düşün, her sabah aynı alarm. Kalkıyorsun, kahveni yapıyorsun, aynı yol. Aynı otobüs, aynı masa. Aynı insanlara günaydın. Aynı patron, aynı dosyalar. Akşam oluyor, yatıyorsun, sonra tekrar yine alarm, yine kahve, yine aynı taş. Bunu yaparken hiç sordun mu kendine? Ben ne yapıyorum, hangi taşı taşıyorum? Bu taşı o tepeye neden çıkartıyorum? Belki o taş senin işindir, belki okulun, belki aileni ayakta tutma çaban. Belki bir hayal, belki de yalnız kalmamak için yaptığın şeyler. Ama her seferinde zirveye yaklaşınca bir şeyler oluyor. O taş geri düşüyor, planlar bozuluyor. Kazanamıyorsun, bitiremiyorsun ve sonra en başa dönüyorsun. Bugün ne kadar farkında olmasak da hepimiz birer Sisyphos'uz. Çünkü modern hayat bize bir anlam sunmuyor. Diyor ki çalış, tüket, tekrar et ve sus. Ve biz buna uymadığımızda sistem bizi dövüyor. Tıpkı tanrıların Sisyphos'a kızdığı gibi kızıyor. Ama belki de mesele şu. Biz hala taşı başkaları için taşıyoruz. Toplum için, aile için, şirket için, hatta sosyal medya için. Ama bir kez olsun soralım. Bu taşı ben mi seçtim? Eğer cevap hayırsa o zaman lanetin adı belli, anlamsızlık. Ama eğer evet diyorsan, eğer o taş seninse o zaman artık o taş bir ceza değil, bir yolculuktur. Belki de hayat hiçbir zaman zirveye çıkmakla ilgili değildir. Belki de asıl mesele taş düşse bile tekrar eğilip onu yerden almaktır. Evet, bu video hem Yunan mitolojisinin devamı hem de sınava girecek arkadaşlar için bir moral kaynağı olmasını diliyorum. Size soruyorum, o taşı siz mi seçtiniz? Lütfen yorumlarda bunu yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.